Akademi öğrencisi Eda, büyük bir hata yaptığını düşündüğü bir geçmişin gölgesinde yaşamaktadır. Evli bir adamdan hamile kalmış, ancak gebeliğinin 4. ayında kürtaj olmuştur. Yıllar sonra hayatına yeni bir başlangıç yaparak akademiden arkadaşı Cenk ile evlenmiş ve yeniden hamile kalmıştır. Ancak bu kez hamileliğiyle birlikte hayatına giren küçük bir kız çocuğu her şeyi değiştirmeye başlar. Eda'nın aklına korkunç bir ihtimal düşer. Kürtajla dünyaya gelmesine engel olduğu ilk çocuğu Araf denilen bilinmezden geri mi dönmüştür? Gerçek ile sanrılar iç içe geçerken Eda kendini dehşet verici bir kabusun içinde bulur. Bu ürkütücü hikayenin derinlerine inmeden önce videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı sakın unutmayın dostlarım. O halde film hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin bir bakalım. Filmin senaristi ve yönetmeni Biray Dalkıran, Araf'ın gerçek olaylardan esinlenerek yazıldığını söylemiştir. Kendi çevresinde yaşanan bazı doğaüstü olaylardan etkilenerek senaryoya yön verdiği iddia edilir. Özellikle kürtaj sonrası vicdan azabı ve bunun psikolojik etkileri üzerine birçok araştırma yapılmış ve hikaye bu temele oturtulmuştur. Dikkatli izleyiciler için filmde bazı okült semboller bulunmaktadır. Özellikle aynalar, gölgeler ve küçük kız figürü doğrudan Araf kavramını temsil eden imgelerle doludur. İslam mitolojisinde Araf, cennet ve cehennem arasında kalan bir geçiş bölgesidir. Filmde de Eda'nın yaşadığı korkular bir nevi ruhsal sıkışmışlığı temsil etmektedir. Bu konuya videonun ilerleyen kısımlarında değineceğim dostlarım. Birçok korku filmi gibi Araf da sette yaşanan bazı garip olaylarla anılmaktadır. Oyuncuların ve set ekibinin anlattıklarına göre özellikle küçük kız karakterinin sahneleri çekilirken beklenmedik teknik arızalar yaşanmıştır. Kameralar kendi kendine kapanmış ve ışıklar titremeye başlamıştır. Bu olayların rastlantı mı yoksa gerçekten doğaüstü bir müdahale mi olduğu hiçbir zaman netleşmemiştir. Başlangıçta film için çok daha karanlık bir final düşünülmüştü. İlk taslakta Eda'nın yaşadıklarının tamamen gerçek olduğu ve kızının gerçekten Araf'tan döndüğü vurgulanmaktaydı. Ancak izleyiciyi farklı yorumlara yönlendirmek için final daha belirsiz bir hale getirildi. Araf filmi klasik cin korkularından ziyade 1968 yılında çıkan Rosemary'nin Bebeği ve 2002 yılında çıkan Halka gibi psikolojik korku filmlerinden ilham almaktadır. Eda'nın bilinçaltında büyüyen korkular yalnızca doğaüstü değil, aynı zamanda psikolojik bir his etkisi yaratmaktadır. Araf, Türk korku sineması adına uluslararası festivallerde gösterilmiş nadir yapımlardan biridir. Cannes Film Festivali'nde özel bir gösterime katılmış ve yabancı basında da ilgi görmüştür. Peki, filmin adını da aldığı Araf kelimesinin biraz derinliklerine inelim. Kur'an-ı Kerim'de Araf kavramı özellikle Araf suresinde geçer. Burada Araf cennet ve cehennem arasında bulunan iki tarafı da görebilen bir ara bölgedir. Bu bölgedeki ruhlar kimliği netleşmemiş, ne tamamen iyi ne de tamamen kötü olan kişilere aittir. Onlar cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekleri konusunda belirsiz bir durumda beklerler. Bazı yorumlara göre Araf'ta bulunanlar dünyada eşit miktarda iyi ve kötü iş yapanlar veya tamamen tarafsız kalan insanlardır. Onların kaderi Allah'ın merhametine bağlıdır. Tasavvufta Araf ruhsal bir geçiş noktasıdır. İyi ile kötü, hak ile batıl, ışık ile karanlık arasında sıkışıp kalmış bir durumu simgeler. Bir insanın içsel çatışmalar yaşadığı, vicdan azabı çektiği veya ne yapacağını bilmediği durumlarda bir çeşit Araf olarak yorumlanabilir. Örneğin bir kişi geçmişinde yaptığı bir hatadan dolayı sürekli pişmanlık duyuyorsa ve bu pişmanlıklardan kurtulamıyorsa aslında psikolojik olarak bir Araf'ta sıkışıp kalmış demektir. Korku sinemasında Araf
genellikle ruhların ölüler dünyasına geçmeden önce kaldığı bir ara boyut olarak ele alınır. Bu dünya ile öteki dünya arasında sıkışıp kalan, intikam almak ya da yarım kalan işlerini tamamlamak isteyen ruhlar Araf'ta bulunmaktadır. Araf filminde de Eda'nın kürtajla dünyaya gelmesine engel olduğu çocuğu Araf'ta sıkışmış ve geri dönerek annesinden hesap sormaya gelmiş gibi gösterilir. Buradaki Araf hem fiziksel hem de psikolojik bir boyut olarak karşımıza çıkar. Eda'nın içindeki suçluluk duygusu onu adeta ruhsal bir Araf'a hapseder ve korkularının gerçek olup olmadığı belirsizleşir. Batı mitolojisinde Araf'a benzer kavramlar da vardır. Örneğin Katolik inancında Araf yani Purgatory, ölen ruhların cennete gitmeden önce arındıkları bir yerdir. Aynı şekilde bazı korku filmlerinde Limbo veya Gölge Dünya olarak adlandırılan alanlar Araf'a benzer bir yapıdadır. Özellikle 2001 yılında çıkan Diğerleri ve 2006 yılında çıkan Sessiz Tepe gibi filmler Araf kavramını doğrudan ele alan yapımlar arasındadır. Araf sadece dini bir kavram değil, aynı zamanda psikolojik, felsefi ve korku sineması açısından da derin anlamlar taşıyan bir olgudur. Filmde Eda'nın yaşadığı korkular sadece doğaüstü değil, aynı zamanda vicdan azabının bir yansımasıdır. Onun gerçeklik algısının bozulması, Araf'ın sadece ruhlar için değil, yaşayan insanlar için de bir hapishane olabileceğini gösterir. Bu bağlamda Araf, korku filmi olmanın ötesinde insan psikolojisinin en derin korkularını anlatan bir hikayeye dönüşmüştür. Şimdi bu filme de ilham kaynağı olan gerçek olaylara bir bakmak istiyorum dostlarım. Bunların iddiadan öte olmadığını unutmamanızda fayda var ve yasal zorunluluktan dolayı isimleri değiştirerek sizlere sunmaya çalışacağım. Yönetmene gelen bir mektupta yazılanlar gerçekten insanın tüylerini ürperten cinsten ve hepimize ders olacak niteliğinde olaylar silsilesi gibi görünmektedir. 1997 yılının sıcak yaz gününün gecesi, şehir ışıklarının ulaşamadığı bir karanlığa gömülmüştü. Mustafa masasının başında oturmuş, sigarasının dumanını ağır ağır tavana doğru üflüyordu. Günlerdir uykusuzdu. Aklını kemiren o anılar zihninde bir film şeridi gibi dönüp duruyordu. Ama bu bir senaryo değildi. Bu onun gerçeğiydi. Her şey birkaç yıl önce başlamıştı. Sevdiği kadın onu aramış ve titreyen sesiyle "Hamileyim" demişti. O an zaman durmuştu. Mustafa'nın zihninde yüzlerce soru yankılanıyor ama dudaklarından dökülen ilk kelime sadece "ne yapacağız" olmuştu. Kadın ise çoktan kararını vermiş gibiydi. "Bunu asla doğuramam." İlk 4 ay ikisi için de bir kabusa dönüşmüştü. Kadın her geçen gün daha da içine kapanıyor, gözlerinin altında derin morluklar beliriyordu. Gece rüyalarında bir bebek sesi duyduğunu söylüyor, uykularından çığlıklarla uyanıyordu. Mustafa başta bunun sadece stres olduğunu düşünse de zamanla olaylar farklı bir boyut kazandı. Kadın aynalarda kendini farklı bir şekilde gördüğünü, zaman zaman loş ışıkta küçük bir gölgenin odasının köşesinde durduğunu hissettiğini anlatıyordu. Ve nihayet kürtaj günü geldiğinde içindeki garip huzursuzluk iyice büyümüştü. Operasyon tamamlandıktan sonra her şeyin normale döneceğini sanmışlardı. Ama asıl kabus o günden sonra başlamıştı. Kadın geceleri uyanıp içi boş bir beşiğe bakarak ağlıyordu. Kapılar kendi kendine açılıyor, telefonuna bebek ağlamalarıyla dolu bilinmeyen numaralardan mesajlar geliyordu. Bir gece elindeki kanlı bir bebek patiğini göstererek "O gitmedi, o burada" dediğinde Mustafa'nın içini tarifsiz bir korku kapladı. Kadın günden güne zayıflıyor, yavaşça akıl sağlığını yitiriyordu. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Araf'ta kaldı. Onu kabul etmediler. O yüzden geri döndü. Mustafa ilk başta bunun sadece suçluluk duygusunun bir yansıması olduğunu düşündü. Ama sonra kendi başına da garip olaylar gelmeye başladı.
Geceleri odasında bir hışırtı duyuyordu. Sanki bir çocuk ayaklarının ucunda yürüyordu. Aynalara baktığında kendi yansımasının arkasında minik bir gölgenin belirdiğini fark ediyordu. Her seferinde daha da yaklaşıyordu. Bir gece tam uykuya dalmak üzereyken soğuk bir nefesin ensesinde dolaştığını hissetti. Gözlerini açtığında yatağının ucunda duran küçük bir silüet gördü. Gözleri siyah boşluklardan ibaretti. Ve sonra ürpertici bir fısıltı duydu. "Beni neden istemedin baba?" O an Mustafa çığlık atarak yataktan fırladı. Ama odada ondan başka kimse yoktu. Olanları kimseye anlatamadı. Çünkü anlatırsa gerçeğe dönüşeceğinden korkuyordu. Ama içinde bir his vardı. Kürtajda dünyaya gelmesine izin verilmeyen o ruh Araf'ta sıkışmıştı ve onu asla affetmiyordu. Kadın bir süre sonra bu olaylara daha fazla dayanamayarak yurt dışına taşındı. Ama Mustafa o geceden sonra bir daha hiçbir zaman yalnız kaldığında kendini tamamen güvende hissedemedi. Zihninde sürekli yankılanan o son cümleyi asla unutamadı. "Beni neden istemedin baba?" O yaşadığı yasak aşk onları içten içe kemiriyordu. Kadın yurt dışına gittiğinde Mustafa bir daha asla ona ulaşamadı. Ne olduğu hakkında en ufak bir bilgisi yoktu. İşte yönetmene gelen mektubu yollayan kişinin yasak bir aşk sonrasında yaşadıklarını kağıda dökmesiyle bu filme ilham kaynağı olan olaylardı. Çünkü bazen anlatılmayan hikayeler bizleri asla bırakmazdı. İşte böyle dostlarım. Konunun detayları sınırlı ve fazla bilgiler olmadığından dolayı sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Katıl butonundan da bana ufak bir destek çıkarak kanalın gelişmesine destek olabilirsiniz. Daha araştırılacak çok film var. Ben Kapital Burak.